Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği'ne hoş geldiniz. Bu perşembe günü haftanın oyuncuları olarak kimler gelebilir onunla alakalı bir çalışmayla karşınızdayım arkadaşlar. Bu hafta 2 tane Player of the Week paketi gelecek. Şampiyonlar Ligi Player of the Week paketi geri dönüyor. Uzun bir aradan sonra Şampiyonlar Ligi Player of the Week paketini göreceğiz. Diğer paket ise klasik Lig Player of the Week paketi. Şampiyonlar Ligi'nde 7. maçlar geçen hafta oynandı. Bir sonraki hafta Konami Player of the Week paketini getirmekte. Şampiyonlar Ligi'nde 8. maçlar kaldı. Ondan sonra elemelerle takımlar yoluna devam edecek arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'nde şu an Manchester City ilk 24'ün dışında. Büyük ihtimalle son maçını kazanacaktır. Kulüp Brugge'u kendi evinde ağırlıyordu ki Kulüp Brugge'da 20-21'lerdeydi galiba. 11 puanı var. Manchester City'nin de 8 puanı olabilir. Yani orada da son maçlarda bazı kritik maçlar var arkadaşlar. Real Madrid ilk 8'in dışında kaldı. Aşağı taraflarda Şampiyonlar Ligi'nde bizim takımlarımız için Avrupa Ligi'nde son maçlar heyecanlı olacak. Bazı maçlar özellikle. Biz Player of the Week'te kimler olabilir? Bir ona bakalım. Öncelikle Şampiyonlar Ligi Player of the Week paketiyle başlayayım arkadaşlar. Her takımdan oyuncu seçilmiyor. Alman takımlarından sadece Bayern Münih'ten oyuncu seçilmekte. Bir de oyunda olmayan takımlar da var. Onlardan da Konami oyuncu seçemiyor. Hangi takımlardan seçebilir? Öne çıkan isimler hangileriydi? Bir onlara bakalım istiyorum. Feyenoord Bayern Münih 3-0'la geçti. Bu maçta gelebilecek en büyük isim kaleci diyebiliriz. Bijlov 7 kurtarış yaptı. Bayern Münih'in kalesinde Neuer'in kurtarışına baktım arkadaşlar. 0. Neuer hiç kurtaramadı. 3 tane de yedi. Feyenoord'un kalecisi büyük ihtimalle gelecek ama normal kartı 92'lik bir kaleci. Çok yüksek seviyeli olmayacaktır Player of the Week kartı. İkinci maçımıza baktığımızda Atalanta 5-0'lık galibiyet aldı. 5 gollü 4 gollü sonuçlar vardı. Atalanta'dan kimler gelebilir? Ketalere forvet pozisyonunda oynadı. Santrafor pozisyonunda 1 gol 1 asist yaptı. Pasalic göbekte oynadı. Bu iki isimden birisini Konami tercih edebilir. Monaco'nun stoperi büyük ihtimalle gelecek arkadaşlar. Singo stoper oyuncusu maçın tek golünü kaydetti. PSV 3-2'lik galibiyet aldı. Burada santrafor Luke de Jong. Uzun boylu hava hakimiyeti olan bir isim. Daha önce de Şampiyonlar Ligi kartı gelmişti. Çok yüksek seviyeli değil. 2 gol attı. Atletico Madrid 2-1'lik galibiyet aldı. Leverkusen'i geçti. Alvarez santrafor futbolcusu 2 golle yıldızlaştı. Gelebilecek isimlerden bir tanesi. Çok çekişmeli, heyecanlı ve bol hatalı bir maçta Barcelona 5-4'lük galibiyet aldı. Kalecilerin iki tarafta da kalecilerin hataları da vardı. Son saniye golüyle Barcelona geçti, Benfica 3 puana aldı. Bu maçta Rafinha sol kanatta oynadı, 2 gol attı. Lewandowski'nin penaltıdan golleri var. Diğer golü de Eric Garcia attı. Rafinha, Eric Garcia bu ikisinden birisini Konami tercih edecektir. Milan 1-0'lık galibiyet aldı. Maçının tek golünü Rafael Leao kaydetti. Sol kanat pozisyonunda oynayan futbolcu gelebilir. Gelirse yüksek seviyeli bir isimdir. Real Madrid 5-1'lik galibiyet aldı. Adaylar fazla. Vinicius Junior sol açıkta oynadı. 2 gol kaydetti arkadaşlar. Gelme ihtimali çok yüksek. Konami orta sahadan bir futbolcu tercih etmek isterse de Bellingham 2 asist kaydetti. Göbek pozisyonunda oynadı. Rodrigo da 2 asist yaptı arkadaşlar bu maçta. Paris Saint-Germain 4-2'lik galibiyet aldı. Hem de rakibi çok güçlüydü. Manchester City 4 golle geçti. Bu maçta en çok dikkat çeken iki isme baktığımızda göbekte oynayan Neves gelebilecek bir isim ya da Barcola. Sol kanat adayları fazla olduğu için belki Konami Neves'i de tercih edebilir. Yoksa Barcola da gelmeyi çok hak etmişti. Inter 1-0'lık galibiyet aldı. Lautaro Martinez bir gol attı. Getirmeyebilir Konami. 2 gol atanlar olduğu için ama stoper futbolcusu Bastoni'nin bir asisti bulunuyor. Konami sever savunmacıdan istatistik yapmasını. Belki dahil edebilir Player of the Week'e. Arsenal takımında da Ødegaard arkadaşlar göbek oyuncusu 1 gol kaydetti. Bu maçta Declan Rice'ın da defansif orta saha futbolcusunun da golü bulunuyor. Havertz'in de golü var. Ben Ødegaard'ı biraz daha ön planda gördüm. Lig Player of the Week'ine bakacak olursak öne çıkan isimler kimlerdir lig maçlarında? Bournemouth 5-0'lık galibiyet aldı. Kesin bu hafta gelecek büyük ihtimalle arkadaşlar. Oğut Tara ismini yanlış da telaffuz ediyor olabilirim ama Oğut Tara o karışımı spikerler daha güzel söylüyor ama kafasıyla gol attı, ayaklarıyla gol attı arkadaşlar. Kafasıyla attığı golde inanılmaz sıçradı da. Yani bu hafta gelecek kartında kafa, sıçrama, bitirecek değerlerin iyi olması lazım. Fakat adamımız çok yüksek seviyeli bir isim değil. Santrafor'da oynadı bir de. SF kartıyla karşımızda olacaktır. Bu haftaki performansına bakarak Konami tasarlayacağı için fena sayılmayacak bir kart karşımızda olabilir. Manchester United savunma futbolcusu stoperinin Lisandro Martinez'in golüyle galibiyet aldı. Gelebilir arkadaşlar. Liverpool, İngiltere Ligi lideri Liverpool 3 puanı 4 golle kaydetti. Gakpo, sol kanat futbolcusu. Bu hafta paketlerde güzel kanat futbolcuları olacak gibi. 2 golü bir asist yaptı. Gakpo da kesin pakette olur. Newcastle United 3-1'lik galibiyet aldı. Isak 2 gol attı ama bir tanesi penaltıdan arkadaşlar. Toneli defansif orta saha futbolcusunun da
bir golü bulunuyor. Belki Konami Tonali'yi de tercih edebilir. Manchester City güçlü rakibi Chelsea 3-1 ile geçti. Burada yeni transferleri de City'de forma şansı buldu. Hatta savunma futbolcusu hata yapmıştı ama sonradan toparladı. Hücumda da yeni transferi bayağı pozisyona girdi fakat çok fazla offside'e düşmüştü. Gvardiol sol açık gibi bazen oynuyor arkadaşlar. Attığı var, kaçırdıkları var. Sol bek pozisyonunda oynadı ama çok ileride de oynadı aslında. Konami belki Gvardiol'u tercih edebilir. Haaland bir gol bir asist yaptı. Arsenal 1-0'lık galibiyet aldı. Oyuna sonradan girdi. Calafiori savunma futbolcusu gol kaydetti. Gelirse Süper Lig becerisiyle gelecektir. İspanya Ligi'nde Real Madrid 3-0'lık galibiyet aldı. Mbappe hat-trick yaptı. Ama bir tanesi penaltıdan arkadaşlar. 2 tanesi akan oyundan. Çok da güzel goller attı. Sağ ayak içiyle köşeye yolladı. Getafe deplasmanda 3-0 Real Sociedad'ı geçti. Burada da Perez oyuna sonradan girdi. 2 tane gol kaydetti. İspanya Ligi'nde dikkat çeken performanslardan bir tanesiydi. Kesin Lig Player of the Week paketinde olacak bir isim diyebiliriz. Fermin Lopez kariyerinin maçını oynadı. Umarız böyle performansına devam eder kendisi. Muhteşem oynadı arkadaşlar. Attı. Hele bir asisti orta sahadan hiç bakmadan sırtı dönük bir anda savunmanın arkasına topu kesti. Rafinha'nın attığı goldeydi galiba. Çok güzel asistler yaptı, goller attı. Banko gelecek ama umarız seviyesi yüksek olur. Belki Konami güçlendiricili bir kartla bile getirebilir. Milan 3-2'lik galibiyet aldı 90+5'te. Chukwueza'nın attığı golle. Bu maçta mesela stoper futbolcusunun asisti var. Belki Konami tercih edebilir. Reinders göbek futbolcusunun bir golünü buluyor. Bunlardan birisini Konami belki düşünebilir arkadaşlar. Inter 4-0'lık galibiyet aldı. Burada goller dağılmış durumda. Göbek futbolcusu Frattesi göbek olarak gol attığı için Konami belki düşünebilir. Fiorentina 2-1'lik galibiyet aldı. Gosens sol bek futbolcusunun asisti var. Monaco 3-2'lik galibiyet aldı. Burada sağ kanat futbolcusu bir gol bir asist yaptı. Dikkat çeken performanslardan. Bayern Münih 2-1'lik galibiyet aldı. Stoper Kim Min-jae'nin de bir golü bulunuyor. Lig Player of the Week'ine gelebilecek isimlerden. Bizim ligimizden Konami her zaman oyuncu seçmiyor arkadaşlar. Gollü maçlara bakalım. Kimler gelebilir? Üzerine hatta sizler de lütfen yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Konami nadir seçiyor. Özellikle bu hafta İngiltere'den de çok fazla aday var. İspanya, İtalya liginden aday sayısı az. Belki bizim ligimizden de bir tane ismi Konami düşünebilir. Fenerbahçe'de En-Nesyri geçen hafta da iyiydi. Bu hafta da iyi. 2 gol kaydetti. Oğuz Aydın'ın bir golü bulunuyor. Alanyaspor 5-4'lük galibiyet aldı. Başakşehir yenildiği için oradan seçmez ama Alanya'da da goller dağılmış durumda. Bir kişi 3 gol ya da 3 asist yapsa Konami düşünebilirdi. Sivasspor 5-2'lik galibiyet aldı. Manaj 2 gol 2 asist yaptı. Normalde Manaj bu performansıyla aslında gelmeli. 4 gole doğrudan katkı sağladı. Bakalım Konami bizim ligimizden herhangi bir oyuncu tercih edecek mi? Ederse de dikkat çeken isimler bunlardı arkadaşlar. Son olarak dün gelen paketten açılım yapmayı düşünen arkadaşlarımız varsa ben dün sabah geldiği gibi videosunu çekmiştim. Orada Park Ji-sung 102 oluyordu. 103 yapma yöntemi de varmış. Bu şekilde dağıtım yapıldığında belki açılım yapmayı düşünen arkadaşlarımız varsa yorumlarda da arkadaşlarımız oyuncunun en yüksek halini soruyordu. Park Ji-sung bu şekilde dağıtıldığında Flick'le, Amorim'le ve Koman'la bazı menajerlerde 103 seviyeye kadar çıkmakta arkadaşlar. İkinci güçlendiriciyi basmak lazım ve iki güçlendiriciyle bazı menajerlerde 103'e kadar ulaşıyor. Gerard Lehrmann'da bile 105 olan bir isim. Wilshire'de 103 seviyeli bir futbolcu ama çok heyecan verici. Açılım yaptıracak bir paket gibi de gözükmüyor. Steven Gerrard'ın seviyesi yüksek, diğerleri düşük seviyeli. Oyuncularla alakalı sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Haftanın oyuncularıyla alakalı da lütfen yorumlarınızı, görüşlerinizi, gelebileceğini düşündüğünüz isimleri bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.